7. pencere. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemali intizamları ve kemali mevzuniyetleri ve kemali zinetleri ve icatlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri, nasıl ki bir sani hakimin vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebat adedince yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyeti mecmuası ile gayet parlak bir tarzda kemali kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi, terkibat-ı mevcudat tabir edilen terkip ve tahlil hengamındaki teceddütte, nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde, nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile, mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde, hiç şaşırmayarak bir surette sümbüllerini ve vücutlarını temyiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve hüceyrat-ı bedene karışık bir surette giden gıdai maddeleri kemali hikmetle ve kemali mizanla ayırıp tefrik etmek, yine o hakîm-i mutlak ve o alîm-i mutlak ve o kadir-i mutlakın vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi, zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip, her dakikada kemali hikmetle ekip biçip, yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak ve o camide acize, cahile olan zerrata gayet şuurkerane ve gayet hakimane ve muktedirane, hadsiz muntazam vazifeleri gördürmek, yine o Kadir-i Zülcelal'in ve o Sani Zülkemal'in vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve azamet-i rububiyetini ve vahdetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte bu 4 yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır ve büyük bir mikyasta bir sani hakimi akla gösterir. Şimdi ey bedbaht gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen, aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul. 8. pencere. Nev-i beşerdeki bütün ervah-ı neyyire ashabı olan enbiyalar aleyhisselam, bahir ve zahir mucizatlarına istinat ederek ve bütün kulûb-u münevvere aktabı olan evliyalar, keşf-u kerametlerine itimat ederek ve bütün ukûl-u nuraniye erbabı olan asfiyalar, tahkikatlarına istinat ederek, bir tek vahid-i ehad, vacib-ül vücud, Halık-ı külli şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemali rububiyetine şehadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makam-ı rububiyeti göstermektedir. Ey biçare münkir! Kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? 9. pencere. Kainattaki ibadat-ı umumiye bilbedahe bir mabud-u mutlakı gösteriyor. Evet, alemi ervaha ve batına giden ve ruhani ve meleklerle görüşen zatların şehadetleriyle sabit olan umum ruhani ve melaikelerin kemali imtisal ile ubudiyetleri ve bil müşahede bütün zihayatların kemali intizamla ubudiyetkarane vazifeler görmeleri ve bil müşahede anasır gibi bütün cemaatın kemali itaatla ubudiyetkarane hizmetleri, bir mabudu bil hakkın vücubu vücudunu ve vahdetini gösterdiği gibi, her bir taifesi icma ve tevatür kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatlı marifetleri, bütün şakirler taifesinin semeradar şükürleri ve bütün zakirlerin feyizli zikirleri ve bütün hamitlerin nimet artıran hamdleri ve bütün muvahhidlerin bürhanlı tevhidleri ve tavsifleri ve bütün muhiplerin hakiki muhabbet ve aşkları ve bütün müritlerin sadık irade ve rağbetleri ve bütün müniplerin ciddi talep ve inabeleri, yine maruf, mezkür, meşkür, mahmud, vahid, mahbub, mergub, maksud olan o mabudu ezeliğinin vücubu vücudunu ve kemal-i rububiyetini ve vahdetini gösterdiği gibi,
kamil insanlardaki bütün makbul ibadatın ve o makbul ibadatın neticesinden hasıl olan füyüzat ve münacat, müşahedat ve keşfiyat, yine o mevcudu lem yezel ve o mabudu la yezalin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. İşte şu üç cihette ziyadar büyük bir pencere, vahdaniyete açılır. 10. pencere. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki, umum mahlukat bir tek mürebbinin terbiyesindedirler. Bir tek müdebbirin idaresindedirler. Bir tek mutasarrıfın taht-ı tasarrufundadırlar. Bir tek seyyidin hizmetkarlarıdırlar. Çünkü zemindeki zihayatlara levazımat-ı hayatiyeyi emri Rabbani ile pişiren güneşten ve takvimcilik eden kamerden tut, ta ziya, hava, ma, gıdanın zihayatların imdadına koşmalarına ve nebatatın dahi hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanat dahi insanların imdadına koşmalarına, hatta azay bedenin birbirinin muavenetine koşmalarına ve hatta gıda zerratının hüceyrat-ı bedeniyenin imdadına koşmalarına kadar cari olan bir düstur-u teavün ile camit ve şuursuz olan o mevcudat-ı müteavine bir kanunu kerem, bir namusu şefkat, bir düstur-u rahmet altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek, birbirinin saday hacetine cevap vermek, birbirini takviye etmek, elbette bilbedahe bir tek, yekta, vahid-i ehad, ferd-i samet, kadir-i mutlak, alim-i mutlak, rahim-i mutlak, kerim-i mutlak bir zat-ı vacibül vücudun hizmetkarları ve memurları ve masnuları olduklarını gösterir. İşte ey biçare müflis felsefi, bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün buna karışabilir mi? 11. pencere. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neşet eden ıztırabat ve keşmekeş ve ıztırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Halık'ı tanımakla olur. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Çünkü hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse, 22. sözde kat'î ispat edildiği gibi, o zaman her bir tek şeyi hadsiz esbaba isnat etmek lazım gelir ki, o halde bir tek şeyin vücudu umum mevcudat kadar müşkil olur. Çünkü Allah'a verse hadsiz eşyayı bir zata verir, ona vermezse her bir şeyi hadsiz esbaba vermek lazım gelir. O vakit bir meyve kainat kadar müşkilat peyda eder. Belki daha ziyade müşkil olur. Çünkü nasıl bir nefer 100 muhtelif adamın idaresine verilse 100 müşkilat olur ve 100 nefer bir zabitin idaresine verilse bir nefer hükmünde kolay olur. Öyle de çok muhtelif esbabın bir tek şeyin icadında ittifakları 100 derece müşkilatlı olur. Ve pek çok eşyanın icadı bir tek zata verilse 100 derece kolay olur. İşte mahiyeti insaniyedeki merak ve talebi hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ıstıraptan kurtaracak yalnız tevhid-i Halık ve marifet-i ilahiyedir. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve ıztırabat var, elbette o yol muhaldir, hakikati yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışındaki suhulete ve kesrete ve hüsnü sanata muvafık olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var,
elbette o yol vaciptir, hakikattır. İşte ey bedbaht ehli dalalet! Bak, dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun? Hem bak, iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Oraya gir, kurtul. 12. pencere. Sebbihisme rabbikel a'la, ellezî halaka fesevvâ, vellezî kaddara fehedâ. Sırrınca, umum eşyada, hususan zihayat masnularda, hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktarı muntazam ve bir suret, hikmetle verildiği ve o suret ve o miktarda maslahatlar ve faydeler için eğri büğrü hudutlar bulunması, hem müddeti hayatlarında değiştirdikleri sureti libasları ve miktarları yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda mukadderat-ı hayatiyeden terkip edilen manevi ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması, bilbedahe gösterir ki, bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Hakim-i Zülkemal'in kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen ve kudretin destgâhında vücutları verilen o hadsiz masnuat, o zatın vücubu vücuduna delalet ve vahdetine ve kemali kudretine hadsiz lisan ile şehadet ederler. Sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faydelerine bak. Kemali hikmet içinde kemali kudreti gör.